sevilen sanatçı, sesi Zeki Müren'e benzetilen ve yorumu Zeki Müren'e benzetilen değerli solistimiz, değerli sanatçımız Onur Akay. Aynı zamanda da çok başarılı bir yazar biliyorsunuz. Sağ olsun yine Teşekkür ederim. birlikteyiz Onur Akay'la. Onurcuğum hoş geldin yayınıma canım. Hoş bulduk Bilal abicim. Bilal Özcan TV'de olmak çok güzel. Bütün izleyicilerinize sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Biraz üzücü olaylar yaşıyoruz. Morallerimiz yerinde değil ama böyle onlarla buluşunca insanın biraz böyle kafası dağılıyor. Çok değerli takipçilerim, izleyicilerim var Bilal abicim. Artık Evet. hepsinin mesajları okuyorum, yorumları okuyorum, aşağıya yazdıkları. Çok çok böyle keyif alıyorum programına katılmaktan. Çok teşekkür ederim. Gözlükler niye? Niye gözlük taktın bugün? Biraz böyle gözlerim de şişmiş Bilal abicim. Muazzez Abacı biraz beni çok üzdü. Ay, Yani aynen, gece uyuyamadım, uykum kaçtı. Çok aynen. sevdiğim bir sanatçıydı. Dün de canlı yayın yaptık, anlattım size Evet, Bilal abicim. Çok etkiledi beni. Bildiğiniz gibi değil, bayağı üzüldüm. Türk sanat müziği camiası, sanat camiası olan herkes de çok üzüldü. Gece hep sanatçılar birbirini arıyordu. Beni de çok sanatçılar aradı. İşte konuştuk. Hep cenazesi merak ediliyor. Herkes özellikle onu soruyor. Türkiye'ye gelecek mi? Dün de konuşmuştuk. Ondan dolayı Bilal abicim yani sabah 10'du benim yattığımda. İşte hem gözyaşları, her arayanla yeniden işte hem tabii. ağlama hem konuşma, işte her birine böyle muhasebacı burada olmadığı için, bir arayacak kimse olmadığı için herkes birbirini aradı Bilal abicim gece. Acımız büyük tabii, başımız sağ olsun. Çok değerli bir ismi kaybettik. Bu arada mesajlar niye dökülmüyor? Niye mesajlar yazılmıyor? Onu anlayamadım. Bir yere mi dokundum ben acaba? Bunu bilen var mı? Bilen de nasıl anlatacak ki? Mesaj görülmüyor ki. Eee, Bir de şuraya bir dokunayım, yayın gitmesin de hepten. Konuk çıkarılsın mı diyor. Konuk çıkarılır ancak canlı yayınınız devam eder. Olur mu ya? Onur Akaysız ben yayın ne yapayım ya? Canlı sohbet, tüm mesajlar gösterilir. Bu galiba. Yani gösterilmiyor ki. Popüler sohbet mesajları, olası spam gibi bazı mesajlar gösterilmeyebilir. Gösterilmesin. Tüm sohbet mesajlarını gizle demişim. Ben mi gizledim? Olmaz. Şimdi buraya basıyorum. Bir dakika. Yok, tüm sohbet mesajlarını gizle. Hayır, istemiyorum. Sohbeti göster, göster. Neden gelmiyor mesajlar? Neden gelmiyor mesajlar anlayamadım. Sen de görmüyorsun değil mi Onur? Onur'un sesini de kestim ben bu arada. Onur'un sesini Onur ben mi kestim sesini? Kapalı. Sesim mi kapanmış Bilal Bak şimdi abicim? açıldı, şimdi açıldı. Şimdi açıldı. Konuğu Evet, çıkar. ben mesajları görüyorum. Sen görüyor musun? Ben göremiyorum. Olsun, tamam. Sen idare et. Çiğdem Arslan Uzun yazdı. Tamam, Servin işi sağlam yazdı. Nimet Çalık yazdı. tamam, Buradayız Bilal Bey diyorlar. tamam. Afram dua derken diye yazmışlar. Merak etmişler. Evet, Başlığı Bilal abicim. Onur Sana Akay ben dua etsinler demiştim ya, onu yazdın herhalde Bilal abicim. onu yazdım. Onur Akay söyledi. Onur Akay dedi ki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için ne olur dua edin, çok dua edin dedi. Onun neden öyle düşündüğünü, neden söylediğini Allah korusun bir şey mi oldu diye ben de korktum ama Onur Akay dedi ki yayının sonunda Yok. söyleyeceğim. Yayının sonunda söyleyeceğim dedi. Lütfen dedi Bilal abi dedi. Israr etme dedi. Tamam dedim ben de. Şimdi o zaman sevgili olur ben mesajları göremiyorum. İdare sende. Evet. Sen oradan Neden acaba görünmüyor? İlginç. Ben ben görüyorum. Ya zaman zaman okurum o zaman Bilal abicim. zaman zaman oku. Bir de, benim özel abonelerimi de sen yeşil başlarında yeşil rozet olursa, Yeşil. yeşil Evet. rozet olursa onları da Dilek Şenyurt. Dilek orada mı? Şenyurt iyi yayınlar dedi. Dilek merhaba canım. Ee, Dilek evet, merhaba. evet. Allah korusun. Aman kimseye bir şey olmasın diyor Dilek Şenyurt. Evet, Dilek 2 Şen gündür zaten üzülüyoruz diyor. ya Dilek Şen Frankfurt'tan özel abonem. Teşekkürler Dilek. Allah korusun. Herkese Allah korusun. Ben mesajları göremiyorum. Peki, sevgili Onur Akay, Muazzez Abacı'yla
açtık konuyu. Muazzabacıyı anlatmaya saatler yetmez. Onun muhteşem Tabii. sesini, onun muhteşem sesini, hanımefendiliğini, sanatçı kişiliğini. Bülent Ersoy ne kadar çok yıkılmış. Herkes çok üzüldü de bir devir daha kapandı diyor Bülent Ersoy. Canım arkadaşım, Evet. bu gece benim içimi yaktın. Yandım, yandım, yandım. Nurlar içinde yat demiş Bülent Ersoy. Her ünlünün Evet. ilginç, çok çarpıcı, çok dokunaklı veda Çok. mesajları var. Bülent Ersoy, Sabaha karşı evet, konuştuk Bülent Ersoy'la divamızla. Ağlıyordu hala. Çok üzgündü Bilal abicim. Çok. çok üzgündü değil O mi? da uyuyamamış, uykuları kaçmış. Çok seviyordu Muazzabacı'yı. Biz sürekli her konuşmamızda böyle ismi geçer. Onun gibi eğitimi olan, onun gibi okuyan, aman Allah'ım öyle bir sanatçı bir daha geldi mi Bülent Ersoy hep öyle derdi Muazzabacı için. Hep öyle söylerdi. Yani Evet. şimdi ölümünde söylemiyor. Bana hep söylerdi. Sesleri, yorumları çok zıt aslında. Bak, ikisi de uçta. Yani e, Muazzez Abacı herkesin çok huşu içinde dinleyeceği bir ses, bir yorumcu. Bülent Ersoy da müziği çok iyi bilmenin özgüveniyle, yani söyleyen, Evet. bildiği gibi, istediği gibi çıkan, bağıran gerektiği zaman, ama Muazzez Abacı hiç bağırmıyor. Bağırıyordu. O da bağırıyordu bazen. Vurgunda Muazzabacı bağırıyordu da mesela. Vurgunda mikrofonu bağırıyordu. atar. Tabii. Vurgunda. Peki bunu bana anlatsana. Tabii. Müziği, Tabii. müziği hiç bilmeyen insana anlatır gibi anlatsana. Muazzez Abacı mesela vurgunda yükselmeden, yukarı çıkmadan, bağırmadan vurgunu söylese, huşu içinde dinlemez miyiz yine? Yoksa bağırması şart mıydı? Şöyle Bilal abicim, onun sesi o tonda patlıyor. Seslerin işte belli yerleri var. Tenor, yani şimdi hiç bilmeyene nasıl anlatabilirim? Hani tenor diyorlar, en ince erkek sesi, onları bilirler. Bariton, orta, bas, kadınlarda soprano, alto, mezzo soprano gibi terimler vardır. Sesin patlama yeri, en iyi yeri, rahat okuyabildiği yerden okur solist. Bir de Abacı'yla Bülent Hanım'la Muazzez Hanım'ın seslerinin hem volümü yüksek hem yani oktavlı sesler, onun için mikrofonu bile en arka taraf, hem Abacı da öyleydi, Bülent Hanım da öyle. Ondan dolayı bağırıyor gibi geliyor. Aslında ikisi de o dik seslerde hiç bağırmıyor. Yumuşacık basarlar. Çok da güzel basarlar yani. Asıl bağıran Yılmaz Morgül'dür. Öyle mi? Tabii tabii. Yılmaz Morgül. Yani bağırma, böyle çıkış yapınca sanki insanlara bağırıyor gibi gelir. Mesela Bariye de hiç çok diklere çıkar ama çok rahat çıkar, bağırmaz. Ama tabii volümlü sesler insanı biraz yorabilir. Mesela bir Samime Sanayi gibi böyle hani değildir. Samime Sanayi çok böyle tatlı tatlı, tadı harikadır. Sibel Can da öyle, tadı harikadır. Ersay'ın Volümü, oktavı çok geniş değil. Sesin yapısından öyle. Yani girdiği zaman muhasebacı ne kadar zulmetten diye girerdi böyle ya. Bülent abicim en arkalar duyardı sesini. Mikrofonu tutamazdı yakına, zaten çekmek zorunda kalırdı. mikrofonu, evet, sesinden, dudaklarından, ağzından uzaklaştırırdı. Yani Evet, evet. çok çok değerli bir isim, çok değerli bir sanatçı. Celal Bayar Cumhurbaşkanı ve Adnan Menderes o 8 yaşındayken onlara şarkı söylemiş Muazzez Abacı ve Celal Evet. Bayar çok takdir etmiş onu. Demiş ki annesine, babasına, babası üvey babası küçükken vefat ettiği için 8 yaşındayken üvey babası Celal Bayar'ın yanındalar ailece. Demiş ki bu çocuğu mutlaka, demiş, müzik konusunda üzerinde durun bu çocuğun, demiş. Bu gelecekte Tabii. çok önemli bir şey olacak, demiş. Ve kızım söyle bana, demiş Celal Bayar Cumhurbaşkanı, kolejde mi okumak istersin, konservatuvar mı istersin, hangisini istiyorsun, demiş. Ben demiş kolejde okuyayım, demiş. Sonra böyle anlatıyor kendisi. O zaman aklından, ağzından o çıktı diyor. Ve
Ankara Koleji'ne yazılma hikayesi de öyle oluyor. Ankara Koleji çok Başlamış. devrin en uzun yıllar zaten öyleydi Ankara Koleji. Hala çok önemli, çok seçkin bir okuldur. Değil mi? Evet Bilal abicim. Ben de Ankara doğumluyum. Ankara'yı biliyorum çok iyi. Çok doğru öyle demiş. Zaten Türk sanat müziği liseden sonra ses gelişimini tamamlar. Türk sanat müziği için liseden sonra eğitimin başlaması daha önemlidir. Koleji seçmesi daha da iyi olmuş Muazzez Abacı'nın bence. Sonra da Ankara Radyosu'nda yetişmiş zaten. Evet ama annesi, ailesi onda bu müzik yeteneğinin sevgisini gördükleri için 7 yaşında küçük çocuk yaşında onu musiki cemiyetine yazdırmışlar. Tabii Celal Bayar'ın öylelikle karşısına yetişmeye başlıyor. Celal Bayar'ın karşısına çıktığında eğitimli yani o çocukken ne kadar eğitim alıyorsa artık 7 yaşında Tabii. müzik eğitimini demiş ki oradakiler salondakiler babası makine kimya endüstrisi müdürüymüş üvey babası. Makine kimya endüstrisinin yıl sonu balosu. Makine kimya endüstrisi de devlet için çok önemli bir kurum ya. O zaman da öyle. Cumhurbaşkanı da gelmiş, başbakan da gelmiş o baloya, yemekli baloya. Demişler ki bunun sesi çok güzel çocuk, müdürün kızı. Şarkı söyleyecek çok yetenekli bir kızımız var. Peki söylesin Üsküdar'a giderken aldı da beni bir yağmur söyleyebilir. Demişler ki buna kuliste Cumhurbaşkanı senin bu şarkıyı söylemeni istiyor. Aa çok kolaymış demiş Muazzez 7-8 yaşındaki Muazzez Abacı. Çıkmış abi Cumhurbaşkanı ayakta alkışlamış bunu söyledikten sonra. Düşünebiliyor musun? Yani ne kadar güzel. İşte çocukken belli oluyor zaten sanatçı, ruhu taşıyan kişi, ses kendini belli ediyor Bilal abicim. Çok küçük yaşlarda belli ediyor. aslında senin söylediğin o kadar doğru ki, o kadar şahane bir şey söyledin ki. Yani ses lise çağından sonra 17, 16, 15, 16'dan sonra yavaş yavaş belli eder, oturur. Yani Ebru Gündeş'in mesela 18 yaşındaki sesiyle şimdiki sesi arasında çok fark var. Ne bakımdan fark var? Tabii Şimdi daha kalın. mutasyon var erkeklerde. Evet, şimdi daha kalın, daha böyle tok geliyor sesi filan. O zaman daha ince geliyor. Ama yine de e, mesela çocukken kendini belli etmiş Muazzez Abacı'da ses. Yani Tabii tabii. ileride Cumhurbaşkanı bile demiş yani bunda büyük kabiliyet var demiş. Yani Tabii aynen çocukken belli oluyor Bilal abicim. Ben de mesela 12-13 yaşlarında sahnelerde mikrofonu verdikleri yerde insanlar izdiham gibi dolardı. O yaşlarda bana söylettiklerinde etrafa Bülent Ersoy mu geldi ses benzerliği de var tabii. Yani çok küçük yaşta çıkıyor Bilal abicim. Bülent Necla Ersoy Ünal Bodrum'da. Bülent Ersoy da Evet. geldi dedin ya Bülent Ersoy ne olur bir taklidini yapsan Allah aşkına çok benziyor lütfen. Muazzez Abacı'ya yapmıştım. TGRT'de Erkan Yolaç'ın programı vardı. Asuman Yolaç ve Erkan Yolaç ve Muazzez Abacı kulisteler. İşte yapımcı da o zamanki. Dedi hadi Muazzez Hanım'ı bir işletelim dediler. Ben aradım, bana arattırdılar. Muazzez nasılsın deyince Bülent dedi. Nasılsın? Birazdan canlı yayına çıkıyorum. Bağlansana dedi. Malum biraz böyle fırsatım olamayabilir. Muazzez seni çok severim bilirsin. İzleyeceğim yayını. Saygılarımı en namütenahi sevgilerimi sunuyorum. Kabul ediniz Yolaç hanımefendiye, beyefendiye sevgiler dedi. Bülent amca canlı yayında muhasebeci çıktı söyledi. Bülent aradı diye. Erkan Yolaç sonradan açıkladı tabii. Böyle evet Mustafa Keser'i asıl çok kötü işletmiştik. Mustafa Keser Türkiye'nin en iyi kulağıyım der. Öyle Ama der. yarım saat benle canlı yayında o. O canlı yayına bağlandım. Yarım saat konuştu benle. Bütün sazlara ayağa kalktı. Hiç kimse anlayamadı Bilal abicim. Sazlar, bir ara sazlar bir ara saygıdan Mustafa ayağa. Keser Pardon. evet Devam et. ses gitti gibi. Ben de Bilal abicim Mustafa Keser'i tabii işletince sonradan söyleyelim dedim 90'lı yıllar.
Tabii dedi işletmemi isteyen yapımcı. Ben bağlandım. Sayın Keser nasılsınız efendim deyince bütün sazlar ayağa kalktı stüdyoda Bilal abicim. Alkışlar. Şahsını çok severim. Türk musikisinde derin, namütenahi bilgisiyle üstattır. Nasılsınız efendim? İyiyim Bülent Hanım, saygılar. Bir ara evladım ben okuyamam şimdi deyince şarkı istedi. Ben evladım demişim Mustafa Keser'e. Şimdi Bülent Ersoy kaçırdım onu. O da anneciğim demeye başladı bana. Yine anlayamadı tabii. Biraz bozuldu evladım deme. Hızlı. Ben söylemek üzereyken bir kapattılar Bilal abicim. O zaman alo hani ne okuyayım programı. Evet, Çok evet, meşhurdu. evet. Söylemediler ben olduğumu. Bülent Ersoy'un da annesi izlemiş. Benden şarkısıyla ben biraz rahatsızım Sayın Keser siz okuyun dedim. Sizi izleyeceğim ömrümüzün son demi efendim dedim. Nizamgir çocuğum deyince sağ başladı. Ondan sonra Bilal abi Bülent Hanım annesi aramış. Neyin var rahatsız mısın diye. Ben bağlanmadım ki demiş. Aramış Samanyolu televizyonunu. Ne dolap çeviriyorsunuz orada diye. Ben Bülent Ersoy'un biz Bülent Hanım'ı bağladık sizin sesiniz kalın çıkıyor diye bir de yüzüne kapatmışlar. Sonra telefonumu tabii almış. Sen o Bülent Hanım'ı ver bana diye aradı, Orçun açtı. O bizi de böyle şeyler arar. Ara sıra şairler, bestekarlar, Bülent Hanım'a ulaşamayan, bak Bülent Hanım'ı tanıyorum yanındakilere hava atmak için falan. Onlardan biri sanmaz mı Orçun da küçük daha. Şu an hasta rahatsız deyince Bülent Hanım ince tabii. Ondan sonra tiz devadan dönülmez akşamı okur gibi bana biraz kızmıştı. Ama benim suçum yoktu Bilal abi. Yapımcılar yaptı. Ertesi gün gazetelere düştük işte Bülent Hanım'ın korkulu rüyası diye. Çok Öyle küpürler durur hala. Evet. çok güzel ya. Çok güzel ya. Fakat Böyle Muazzez Hanım'ı da işletmiştik. ya Allah rahmet eylesin. Muazzez Abacı'nın serveti konuşuluyor. Muazzez Abacı Evet. tabii yıllarca en büyük gazinolarda az solist olarak sahneye çıktığı için ve e, servetini çok iyi yönettiği için Evet. yatırımlarını da çok doğru yaptığı için çok büyük parası, çok büyük serveti olduğu söyleniyor. Yaklaşık 1 milyar lira civarında bir servetten söz ediliyor ki onun mücevherleri zaten Yalı da vardı. nasıl? Yalı da vardı Bilal abicim Tabii. Üsküdar'da. Bravo. Bravo. Evet. Paha biçilemez mal varlığı. Yani şimdi bugün Sabah gazetesinde yazılan o birkaç tane daire baktım onlara da onlar 2016 yılında bir gazeteden alıntı. 2016 yılında arama motoruna girilirse 2016 yılında Evet. bir gazete haberi o. Oradan alıntı. Sabah herhalde oturdu sabah muhabiri. Sabah gazetesi muhabiri. Öyle haberler var ya ünlülerin serveti kim daha zengin filan. Oradan Evet. baktı onu kopyaladı. Gerçek servet o değil. Bodrum'daki ev yok. Sema Şener yazmış. İyi Evet. akşamlar Onur Bey. Bilal Bey Kaş'tan selamlar sizlere iyi akşamlar demiş. Biz de sevgilerimizi gönderelim Kaş'a o zaman. Ne güzel. Kaş'ta hala denize giriliyor. Çok Tabii. çok selamlar. Yani Antalya'da evi, İzmir'de fuar zamanı gittiğinde kalmak için aldığı, sonra çok beğenip bir tane daha aldığı yine Kordon'da evi, Bodrum'da, Marmaris'te, bir zamanlar Marmaris'te ev almak modaydı. Emel Sayın'ın orada koyu da vardı. O zamanlar Muazzez Bacı'nın aldığı Marmaris'teki evi bunlar yok orada. Ya çok varlıklı bir insandı. Allah rahmet eylesin. Kızına tabii, kızı mirasçısı. Sabah, değil mi? Tabii. Başka bir kimse yok. Tabii. Mirasçısı. Zaten Dilek Şenyurt da diyor tabii yalan dünya ama parasız da hiçbir şey olmuyor diyor. Çok doğru. Çok Ama doğru. yatırımı da Muazzez Hanım iyi yapardı. Öyle çok aşırı gece hayatında bulunmazdı Muazzez Hanım Yok, Bilal abicim. yok. Öyle çok aşırı hani tatillere gideyim, böyle gezeyim, dünyayı gezeyim öyle şeyleri de yoktu Muazzez Hanım'ın.
Bir Yoktu. kızının yanına işte Amerika'ya konserleriyle gezdi, yani çok yeri gezdi tabii de. Her yere konserlere gitti geldi. O şekilde gezdi yani. Hani kendi bir tatile çıkayım, bir gezeyim, öyle çok fazla çıkmazdı yani. Az nadir çıkardı. Çalışmayı çok seviyordu, sahneleri. Çok seviyorduk. Babasını da çok görmek istemiş. Babasını göremeyince ona çok hasret duyuyormuş. Her konuşmasında baba hasreti başka der, ağlarmış Bilal abicim. Onun için vasiyeti de varmış. Bunu kızına, menajerine, zaten menajeri de senelerin menajeri, yanında 27 senedir çalışan Taner Budak. Hep onlara söylemiş, bana bir şey olursa babamın yanına veya da işte e, aynı mezara defnedin demiş, yer bulunamazsa. Sanıyorum ki Ankara Karşıyaka mezarlığı, tam olarak bilmiyorum ama e, Kültür ve Turizm Bakanlığı da devreye girdi Bilal abicim. Onlar tarafından getirilecek. Ya pazar ya da pazartesi önce AKM'de özel bir tören yapılacak. Devlet sanatçısı Muazzez Abacı. Sonra da Ankara'ya son yolculuğuna uğurlanacak. Babasının yanına veya mezarına defnedilecek. Ankara'da doğmuştu. Ankara'da toprağa verilecek. Cenaze programında böyle bir gelişmeler var. Naaşı için konsolosluk Washington'a getirmiş. Orada da Diyanet'in yıkaması yapılıp İstanbul'a yola çıkacakmış. Washington'a gelmiş. Oradan İstanbul'a. Evet. Washington'dan her gün uçak var İstanbul'a, Türk Hava Yolları'nın. Oradan evet, Muazzez Abacı babasını çok küçük yaşta kaybetti. Rahmetli babası için Oktay Altıok, Oktay Altıok Evet. milli boksör, ünlü sporculardan dönemin babası. Babası o çok küçükken vefat etti. Babasının erken ölümüyle çocukluğu da onun başka türlü evrildi. Üvey baba girdi devreye. İşte yatılıya Evet. gönderdiler çocuğu. Allah'tan Celal Bayar onu Ankara Koleji'ne aldırdı da Ankara Koleji'ne olunca daha bir şey oldu. İhtimamlı bir eğitim oldu. Bir röportajında babasının eksikliğini hayatı boyunca hissettiğini şöyle anlatıyor. Babam zatürreden öldü diyor. O zaman antibiyotikler yoktu diyor. Ne yazık ki tedavisinde kurtaramadılar babamı. O çok iyi bir boksördü. Türkiye'nin önde gelen boksörlerinden biriydi. Hastalandığı zamanlarda antibiyotikler yoktu ve onu kaybettik. Babamdan geriye hiçbir şey kalmadı. Bölük pörçük anılar kaldı sadece. Arkadaşlarını bulmaya çalıştım yıllar yılı. Babamı onlara anlattırırdım. Biraz teselli bulurdum diyor. Hasretini. Tabii kız çocukları babaya daha düşkün olur. Kız çocukları baba özlemi duyar Bilal abicim. Muazzez Hanım da Hicran Muazzez Altınok. Altı ok. Altı ok. Altı ok. Evet, Ama Altınok olarak çıktı. Pınar da biliyorsunuz. Pınar Altınok da kuzenidir Muazzez Abacı'nın. doğru söylüyorsun. Ona da başsağlığı diliyorum, Pınar'a da. Onunla da çok programlarımız olmuştu. Bir dönem şarkılarıyla gündeme gelirdi ama uzun süredir yok, biliyorsunuz. O da pek çıkmıyor. Muazzez Hanım'ın kuzeniydi. Ona da buradan tüm ailesine, Sabah'a da başsağlığı diyeyim. Sabah'ın anlamını soranlar olmuş, yazanlar olmuş. Sabah Türk musikisinde bir makamdır. Çok Özellikle sabah yazanı da sabah makamında okunur. Çok özel, çok güzel bir makamdır. İşte sabah ezanını bilirsiniz, böyle insanı nasıl etkiler. Sabah şarkılar da öyle etkiler. Muazzez Hanım demek ki sabah eserleri çok seviyordu ki kızının adını Sabah koymuş. evet, çok doğru. Bir de ünlü sanatçılarımızın hemen hepsi kimseye el uzatmazlar. Kendileri, yani şu anlamda kendilerinin yerine birisini yetiştirmezler ya da birisinin yetişmesine ön ayak olmazlar. Sezen Aksu istisnadır. Evet, Onun dışında pek yoktur ama Sibel Can'a ne zaman nasıl şarkıcı oldunuz diye sorduğunuz zaman Muazzez Abacı olmasaydı ben bugünkü Sibel Can asla olamazdım der. Bunu röportajlarında, televizyon programlarında da söyler. Maksim'de Muazzez Abacı az solistken Sibel Can'ı alt kadrosuna mutlaka oryantal olarak alırdı. Sibel Can oryantal tabii. dansözdü, alırdı ve Sibel Can'ın geleceğini
daha iyi olmasını isterdi. Onda o Sibel Can'da o şeyi görürdü. O rezervi görürdü. Eee, O ışıltıyı görürdü ve Fahrettin Aslan tabii çok uyanık, çok akıllı bir patron. Sibel Can'ı şarkıcı olarak yetiştirmek istediği zaman muhasebacıya danışır. Muhasebacı hemen der. Hemen. Zaten ben de böyle bir fikir sahibiyim. Ben de böyle düşünüyorum. Hemen ne gerekiyorsa yapılsın. Bu kızın geleceği çok iyi, çok parlak, kulağı müthiş demiş. Ondan sonra sesi daha da güzelleşebilir, yetişir hani eğitimle. Çok büyük destek vermiş. Çok çok destek vermiş. Ve Tabii. muhasebacıyı hep izlemiş yani kopya çekme anlamında. Hep muhasebacı gibi sahnede hem kuliste hem sahnede onun gibi bir solist olmayı hep ilke edinmiş Sibel Can. Kendisi söylüyor, kendisi anlatıyor. Çok da iyi bir kişiyi örnek almış. Evet, Zaten sesinin de tadı çok güzel. Onun için de çok iyi bir az solist oldu. değil mi? Örnek almak da çok önemli. Zaten o şekilde başlıyor. Sanatçı sesi olan, sanatçı ruhu olan kişiler mutlaka birini örnek alarak, taklit ederek sanat başlar. Sonra eğitimle kendini bulur Bilal abicim. Muhasebeciyi kaybetmenin bu hüznü Bilal abicim, bir de bende bir de vicdan azabıyla da birleşti tabii. Sen 50 yıllık, yarım asırlık bir gazetecisin. Ben de sana bir şey sormak istiyorum. İşte basın etiği, yani sadece doğruyu yazmak değil, aynı zamanda neyi, nasıl ve ne zaman yazacağımızı da bilmektir aslında. Yani bunu da bana muhasebacı öğretti. Mesela 3 yıl önce işte, aslında belki de tıbbi bir gizlilik gerektiriyor. Onun için sana sormak istedim. Muhasebacının sağlık durumu ile ilgili bir haberi bir doktor dostumdan duymuştum. Onu da işte biraz böyle belki de hassasiyet göstermem lazımdı. Bilmiyorum, ben böyle tabii hani yardım isteyen oluyordu, rahatsız olan ünlülerimiz oluyordu. Yazdığım için, muhasebeciyi de çok sevdiğim için aslında acil şifalar dilemek içindi benim o yazım, ama hani bir böyle Alzheimer'la ilgili bir yazım olmuştu. Türkiye'de magazin Hatırlıyorum, gündemine gelmişti. hatırlıyorum. Ondan sonra da Muazzez Hanım'a ulaşan Nurcan Sabur var, gazetecilerden. Nurcan Sabur'a Onur Akay olduğunu duyunca, Onur Akay yazdı deyince Nurcan Bey, o da şey demiş, eski şarkıcılar gazeteci mi oldu demiş benim için. Şarkıcılar gazeteci mi oldu falan deyince, tabii gazeteci değilim, bir yazarlık sadece. İşte bu bende bir uyanışıma neden oldu aslında. Yani nasıl söyleyeyim Bilal abicim, doğru bilgi her zaman, ne bileyim, bir özel hayatı halkın doğru bilgi hakkından daha mı ağır basar, ne bileyim, ya da ben yazmamalı mıydım? Sana da bunu sormak istedim. Böyle bir vicdan azabı da oldu bende. Şimdi bu yasalar burada sanatçıyı koruyor, sanatçıdan yana. Burada özel hayat sınırı başlıyor. Hiç kimsenin hastalığını o izin vermediği sürece yazamazsın. Eğer Muazzez Abacı Evet, dava açsaydı benim hasta olduğumu yazdı diye ve benim itibarım, benim işte özel bir şeyim bu. Benim toplum tarafından bilinmesini istemediğim özel bir durumumdu ama bunu afişe etti, açık etti. Ne bileyim bu benim iş bağlantılarımı engelleyecek. Belki artık bana iş teklifi gelmeyecek. Bu hasta bu kadın. Unutkan. Alzheimer başladı filan. Yani orada ama Muazzez Abacı öyle büyük bir şahsiyet ki hiç böyle bir hukuk yoluna filan girmeyi hiç aklından geçirmedi. evet, dava açacağını söyledi. Sonra affetmiş beni. Ne Haberini kadar, aldık. ne kadar, Yapmadı. Evet. ne kadar güzel bir davranış biliyor musun? Ne kadar güzel bir şey. Sen haklı dahi olsan, gerçekten Alzheimer hastası olsa bile yazmaya hakkımız yok. İmtina Evet. ediyoruz. Öyle durumlarda içimiz gidiyor mesela. Ya bu bir haber, bunu bilmesi lazım insanların falan. Ama sonra düşünüyorsun ya diyorsun ki ağır ol biraz ya diyorsun. O da bir insan. İnsani yönünü orada kendin de öne çıkarıyorsun. Kendi kendini Tabii. zamanla buna alışıyorsun. İlk başlarda hep öyle oluyordu. Ya ben gazeteciyim, bu haberi yapmam lazım, niye yapamıyorum? Ama sonra hep insani tarafın öne çıkıyor. Zaten şu söz çok güzel. Önce insanım sonra gazeteciyim. Öyle olmak zorundayız. Yani Tabii. e, Aynen Bilal abicim. Ben de ona çok ediyorum artık. Özellikle de Muazzez Hanım, bunu daha iyi bir şekilde öğrendim. evet. O Şimdi izin sana da sordum. tabii tabii. O izin verirse mesela bir ameliyat olmuştur.
atıyorum bel fıtığı ameliyatı olmuştur. Ondan izin almadan yazarsan, o dava açarsa yine sen suçlusun, mahkum edilirsin. Ama o derse tamam yazabilirsin, bel fıtığı ameliyatını önemsemez, yazabilirsin, tamam derse o zaman hiçbir şey yok. Ama bunu yazılı bir şekilde, ya WhatsApp görüşmesi, ondan onay aldığını, yarın bir gün sıkıntı olmasın Tabii. şey Tabii yapmak. birçok kişi bana kendisi zaten açıklama yapıyor, yazmamı istiyor, aileler istiyor. O zaman ben yazıyorum. Zaten çoğunu öyle yazıyordum. Ama tabii bazen de duyduklarımız oluyordu. Bana tepki verenler de olmuştu. Muazzanım da onlardan biriydi. Mesela Ayşe Mine kendisi açıklamamı arzu etmişti, söylemişti bana. Evet, kötü. Onun için yani dediğin çok doğru Bilal abicim. Onlara artık ben 3 yıldır dikkat ediyorum zaten. Tabii tabii. Yok, son zamanlarda hiç problemli bir haberini görmedim ama insanlar tabii hep kendileri hakkında güzel şeyler yazılmasını istiyorlar. Sen bazen onun hakkında olumsuz bir şey de gördüğün zaman yazabiliyorsun. Burada bir yasaklama bir şey yok. Olumsuz haber yazılmaz ünlülerle ilgili diye bir şey yok. O ayrı bir şey. Hastalık yazmak tamam, bu yasak da onun başarısız olduğunu yazabiliyorsun. Eleştiri ayrı. Eleştiriyi de kimse kaldıramıyor maalesef. Evet Bilal abicim, herhalde görüntü gitti. Ben de şöyle mesajlara bakayım o arada. Evet geldi Bilal abi. Evet, cep telefonları. Mesajlar da gelmiş. Afra Mert konuşun diyorlar. Afra Tamam. Mert biraz sonra konuşacağız Bilal abicim. Muazzabacıya tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Nur içinde yatsın. Türkiye çok büyük bir sanatçısını kaybetti. Dün de dediğim gibi Türk musikisi ayaklı kütüphanesini kaybetti Bilal abicim. Aynen. Aynen. Ayaklı kütüphanesini kaybetti. Araştırmalara göre Onur Akay, dedikodu yapan çiftler daha mutluymuş, biliyor muydun? Ben bilmiyordum araştırmaları ama Bilal abicim senle ikimiz çok mutlu olduğumuz için ben de tahmin ediyordum. Biraz güldüreyim seni. Ya gerçekten gerçekten dedikodu yapan çiftler çok daha mutlu oluyormuş. Yani herhalde dedikodu yaptıkça relax oluyorlar, değil mi? Başkalarını Değil mi? çekiştirdikçe, değil mi? Başkalarını konuştukça relax oluyorlar. Hele onların Ha, eksiklerini şey, falan, he? Değil mi? aynen aynen. Yani sizin de Bilal Özcan Kom'unda böyle bir şeyi var ya hani dedikodu candır değil mi? Öyle bir sloganınız vardı. Evet, evet, Heyecandır evet. mı? Evet. Evet, evet. Çok doğru bence. Güven ve Dedikodu. samimiyet belki artıyor dedikodu yapanların arasında. İşte ortak sır falan oluyor ya, sır veriliyor. İşte belki de nasıl oluyor? Biz bilinci yani biz o insanı rahatlatabilir yani. Ben katılıyorum kesinlikle. Her yerde yapıyorlar kadınlar bir araya gelince kahvede erkekler de çok dedikodu yapıyor Bilal abicim Yapıyor. bildiğin gibi değil. O ortamlarda kahvelere ben hiç gitmedim ama duyuyorum yapıldığını. Fakat ortamlarda görüyorum ki erkekler kadınlardan daha bile merak ediyor. Bana magazin soruları soruyorlar. E, Yani rastlıyorum dedikoduyu insanlar seviyor ve de faydalıysa da yapılsın ne yapalım yani biz de Evet, evet. yapıyoruz. Doğru söylüyorsun. Eskiden mahallelerde kadınlar camdan cama yaparlardı, değil mi? Komşular Değil camdan mi? cama çekiştirirlerdi onu bunu filan. Filmlere bile konu olmuştur. Hemen çıkarlar söylerler ya Türk filmlerinde Yeşilçam'da. Evet. Gördün mü bak gece kimle geldi falan. Evet, Aynen. Aynen. Çok doğru. Çok doğru. doğru. Şarkıcı. Sosyalleşme oluyor işte Bilal abicim. Bravo. Duygusal ortaklık oluyor. Ee, Terapi gibi geliyor belki insanlara. Ee, Ben öyle düşünüyorum. Faydalıysa da ne güzel kafasını dağıtıyor o anda herhalde. 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 Canım benim. Şarkıcı Ebru Yaşar'ın Ama son. şunu da söyleyeyim ki kontrollü dedikodu olsun değil mi? Kontrolsüzü insanı yakabilir yani. Tabii. Tabii. Yani dedikodu yaparken insanları rencide etmemek lazım. Tabii tabii. Rencide etmemek lazım. Bir de her şeyi açık açık
konuşmamak, sınırını da bilmek lazım. Sınırını da bilmek Evet, lazım. haberde de mesela doğru haber olması gerekir ki çok iyi Tabii. araştırılması gerekir. O dedikoduyla ilgisi yoktur. Fakat magazin yorumculuğunda bazen kulis dedikoduları gelebilir. Yani bizim dedikodumuz da o zaten, kulis dedikoduları. Yoksa yalan haber uydurmak değil. Değil, değil. Ama yalan haber uyduranlar Tabii. da var. Yalan haber Var. sallayanlar da var. Oluyor. Evet. Evet. Şarkıcı Ebru Yaşar'a sormuşlar. Şarkıcı Ebru Yaşar'ı sen çok iyi tanırsın. Tabii. Demişler ki dizilerde başrol oyuncular arasında yaş farkı soruluyor. Yaş farkı çok açık, çok açılıyor. Arada çok yaş farkı var son zamanlarda. İşte Haluk Bilginer'in şimdi bir dizisi var. Orada partneriyle 42 yaş fark var. Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu arasında çok yaş farkı var. Ne düşünüyorsun diye sormuşlar. Ben yaş farkına hiç takılmam. Birbirini taşıyabiliyorlarsa sorun yok. Hayat bu, sürmez dediğiniz ilişkiler yıllarca sürüyor. Çok yakıştılar dediğiniz biti veriyor. Kim kiminle mutluysa Tabii. öyle devam etmeli. Çok ahkam kesmemek lazım demiş. Yaş farkı konusunda. Evet. Yani haklı mı? Yani haklı tabii. Aşkın aslında matematiği yaşta yapılmaz Bilal abicim. Ebru Yaşar da benim kuzenimdir. Biz kuzen torunlarıyız Ebru'yla. Çok severim. Çok başarılı konserleri olsun, şarkıları olsun. Son Evet. dönemde daha da büyük kitlelere hitap ediyor. Gençlere destek veriyor. Hem medyada da eşi biliyorsunuz. Evet. Radyolar, televizyonlarla ilgili işleri de var. Yani çok dolaylı yoldan aslında Ebru bence Afra ve Kenan'a destek vermiş. Ben öyle Ha, düşünüyorum. Tabii tabii. anladım. Yani ben sormadan anlarım Ebru'yu. Kesinlikle destek vermiş. Bu tartışma çünkü çıktı. Herkese soruyorlar. Kenan'a sordular, Afra'ya sordular. Magazinde Ebru da görmüştür. Bence kesinlikle yani dolaylı yoldan onlara destek verdi. Ben de öyle düşünüyorum yani Bilal abicim. Sen ne düşünüyorsun? Yani aşkın kuralı yaşı olmamalı değil mi? Sadece iki kalbin ortak ritmi vardır bence. Yani çok fazla Yani takılmak iyi bir şey değil. Magazinin de ya magazin de yargıç değil ki nasıl söyleyeyim. Magazinde aşık kalsın bence. Hiç yaş farkına pek takılmamak lazım gibi geliyor bana da. Ben ben Ebru'ya katılıyorum yani. evet, ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim. İki insan birbirini sevdikten sonra ve birbirlerine karşı vazifelerini her anlamda yerine getirebiliyorlarsa Tabii. yani saygı duymak gerekiyor düşüncesindeyim. Bu arada sen görüyorsun, ben göremiyorum. Benim özel abonelerim yeşil, mavi, kırmızı rozetli abonelerim var mı? Yusuf Dündar mesela burada mı? Yusuf Dündar özel abonem. Yusuf Dündar ben bakayım şöyle. Evet, yeşil abone olacak değil mi Bilal abicim? Rozet, evet. Şu anda Yusuf Dündar'ı görmüyorum. Samiye, Diğer Samiye Yüksel yeşil var mı? Samiye Yüksel. Saniye Yüksel de burada değil şu anda sanıyorum. Renkli Ama yanı rozetler, yeşil değil de ismi yeşil yazacak değil mi Bilal abicim? İsmi yeşil yazması evet, lazım. evet, rozetler de renkli oluyor. Başlarında rozet oluyor. İsmi yeşil yazıyor. Evet. Başlarında renkli rozet oluyor. Diledikleri rengi seçebiliyorlar. Kırmızı da olabilir. Nelly Manzano, Ha evet. Nelly Manzano Arjantin'den, o da yok galiba değil mi? Özel üyem. Nelly de zaten Evet onu da Hollanda'da. göremedim. Dilek Şenyurt Ama çok burada. evet Dilek o var. Dilek var. O var. Şenyurt var. Yazdı bize mesajlarını okudum ben. Okudum. Ve de çok değerli kişiler de mesajlar yazıyorlar Bilal abicim. Herkes Afra'yı soruyor, merak ediyor. Çiğdem Delfin, Arslan Argun Deniz, Afra aşkı mı en büyük? Şahit olarak bize anlatın diyor. Sizden dinlemek istiyoruz. Çok güzel anlatıyorsunuz diyor. sağ olsun. Herkes Afra'yı soruyor Bilal abicim. Bütün Afran fanları burada. Ne, Ee, ne güzel. evet. Delfina'yı gördün mü? Delfina Di Masio. Şili'den özel abonem. Delfina Di Masio. Şimdi o da yazmadı. Fakat şimdi Dilek Şenyurt tekrar yazdı Ha, yazdı. bize.
Evet, Selamlar selamları dileriz. var. Bahsedince tekrar yazdı. Dinliyorum dedi. Sizi Selamlar izliyor dileriz. bizi. Evet. Ben mesajları göremiyorum maalesef. Ne oldu bugün Biri de anlamadım. Onur kimi öldürdün yine yazmış. Kim Kimseyi yazmış? öldürmedi. Ya ben Evet. basıyorum mesajları görmek için. Konuk çıkarılsın mı diyor. Ya konuk çıkarılır mı Allah aşkına yayından ya? Böyle şey Demek olabilir ki mi? artık bu yayın böyle oldu Bilal abicim. En başta belki girerken bir yanlışlık oldu. Ee, Bilir Bundan ya. sonraki yayında düzelir o tekrar. Evet, evet. Fatih Ürek'ten haber var. O konudaki şeyi de okuyayım. Bize gelen mesajı da okuyayım. Ondan sonra Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Tabii. Demir konusuna geçelim. Şimdi bu Mert Siliv'den geldi, menajerinden geldi. Fatih Ürek'in 15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi ve hepinizin malum olduğu üzere bugüne kadar yaşanan bir yandan zorlu bir yandan sabır, metanet isteyen bu süreçte gelişmeler ışığında pardon şimdi şöyle aşağı doğru geliyorum. Eee, takdir edersiniz ki yeni bir gelişme olmaması halinde kamuoyuna bilgi vermem mümkün değildir diyor menajeri. Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumuyla ilgili yapılan açıklamaların öncelikle bizleri ve akabinde sizleri de tatmin etmediğinin farkındayız diyor. Evet doktorlar yeni bir şey söylemedikçe menajeri ne söylesin? Belki yarın öbür gün hepimizin başına gelebilecek bir hastalığın Allah korusun işleyiş süreci maalesef ki bak burası çok enteresan. Lütfen herkes can kulağıyla dinlesin. Ee, işleyiş süreci bu hastalığın işleyiş süreci maalesef ki kıymetli doktorlarımızın da söylediği gibi her hastanın kendi senaryosunu kendisi yazar mantığı üzerinden bekleyişe dayanmaktadır. Yani tıbbın yapacağı bir şey yok. Burada hastadan hastaya, insandan insanlığa da burada durum değişiyor arkadaşlar. Tabii. Bu rahatsızlıkta. Doğru. Yani bitkisel hayata girmedi çok şükür ama onun kıyısında komada, yoğun Evet. bakımda. Bir hastalığı maalesef ki doktorlar şöyle söylüyorlarmış. Böyle bir hastada her hasta kendi senaryosunu kendi yazar. Böyle bir hastalıkta, böyle bir durumda. Yani bu çok acı bir şey. Tıbbın durduğu, tıbbın hiçbir şey yapamadığı bir durum. Ve burada Mert Silif ondan sonra da bize çatıyor. Basına, medyaya çatıyor. Şuraya geleceğim. Eee, ben ve ailesi de sizleri kuyuya bir taş daha atan değil, kuyudan taş çıkarmaya çalışan kişilerden biri olmaya davet ediyoruz diyor. Eee, basına yansıyan hiçbir şekilde gerçeklikle alakası olmayan hatta gerçek olmadığını vurguladığım için eleştirildiğim başta miras kavgası, borç batağı, zayıflama ilacı ve bunun türevi onlarca asılsız haberle muhatap olduğumuz bu dönemde bu kötü kalplilerin dışa vurumu olan çirkinliklerin yayılmasına vesile olmamanızı Fatih Ürek'in yerinde sizler olsaydınız sizlerin de bu çirkinliklerden alınmak istemeyeceğiniz öngörüsüyle rica ederiz. Her şeyden evvel Mert Silif çok daha hoşgörülü olmalı. Menajer Fatih Ürek gibi halkın sevgilisi olmuş bir insanın menajeri bu kadar gergin olmamalı. Basınla bu şekilde kavga etmemeli. Basına haddini bildirmeye kalkmamalı. Basına işini öğretmeye kalkmamalı. Çok daha çok daha mütevazı olmalı. Çok daha okşayıcı olmalı. Çok daha tölere edici olmalı. Çok daha alttan alıcı olmalı. Biz Fatih Ürek'ten hep böyle gördük 40 senedir. Mersilif sana ne oluyor kardeşim? Tabii. Ben de size katılıyorum Bilal abicim. Daha çok da bize söyleniyor aslında. Birini ben İşimizi, söyledim. Biz işimizi öğretmeye biz kalkmamalısın ya. evet. Herkes kendi işini yapmalı ya. Gazeteciler de çırpınıyorlar Fatih Ürek'le ilgili haber almak için. Arada yanılıyor olabilirler gazeteciler. Yanılıyor olabilirler. Yani gazeteciler de işini yaparken yanılıyor olabilir. Her meslekten insanların yanılıyor olabileceği gibi. Ama bunun böyle falan bir öğretmen edasıyla olmuyor Mersilim. Olmuyor güzel kardeşim. Bilal Acımız büyük. abicim Nelida geldi Nelida. Geldi mi? Melide Merhaba Manzara'ya sevgili çok Bilal ve selamlar. Onur Ustam diyor. Melide Manzara'ya çok selamlar. Çok sevgiler. Evet, Çok evet. sevgiler. Evet. Melide Manzara'ya çok sevgiler. Yani Mert burada çok daha bunu böyle gündeme getirmemesi lazım. Bu şekilde
gündeme getirmemesi lazım. Bize Fatih Yürek'le ilgili haber verebiliyorsan ver. Vermiyorsan gazetecilerle uğraşma. Gazeteciler de Fatih Yürek birbirlerini yeteri kadar seviyorlar, sayıyorlar. Yani gazeteciler de işini yapmaya çalışıyor. Tabii. Bunu söyleme Yani e, ihtiyacı duydum. bu tür rahatsızlıklarda sürekli e, yanlış haberler de çıkabilir. Sosyal medyada insanlar yoğun bakıma girdim diye gazetecileri şey yapıyorlar, yani kandırıyorlar bile. İşte rastladık Bilal abicim. Hiç canlı yayına girmediği halde, canlı yayın diyorum. Hiç yoğun bakıma girmediği halde yoğun bakıma girdim diyenler oldu. Oldu tabii oldu. Evet. Oldu. Yok gözünü kırptı, elini sıktı diyenler oldu. Hiçbiri doğru değilmiş bunların. Hiçbiri doğru değil. Onlar gazeteci miydi? Değildi. Biri sosyeteden, Tabii. cemiyetten bir hanım, birisi söz yazarı, Evet. söz yazarı Seda Akay'dı galiba. Onlara yaz, onları Evet. yani gazetecilere niye üzerine geliyorsun? Ben Yani de gazetecilere zaten niye üzerine geliyorsun? maddi zorluk çekiyor demedim. Borç batağında demedim. Ben sadece Beyaz TV'den e, o satılan evlerinden dolayı kaybettiği bazı maddi problemi var demedim. Kaybettiği şeyler, Bilal abicim, biliyorsun işte Evet. ablasıyla yaşadıkları olsun. Sattığı evi Bodrum'da, sonra başka yerden aldığı, ona çevresindeki kişilerin yüzünden sattığını, bunların onda sıkıntı yarattığını, kalbin streste de etkisi var. Zaten Fatih Yürek aynı zamanda çok titiz biriymiş Bilal abicim. Çok, Bayağı e, çok. yani işte kapısını kilitlermiş. Böyle bayağı son zamanlarda eve kadın almamış. Temizlik işlerini bile kendisi yapmış Öyle mi diyor? evde. O onu çok yormuş. O kadar yormuş ki bu bilgi bize Mert Siliv'den geldi yani. O kadar yorulmuş temizlik işlerinden, artık ben pes ettim, bir kadın alalım demiş. İyi ki de almış ki. Kadına da demiş ki beni hani bu saatten sonra önce rahatsız etme. Kadın sabah gelmiş, işte işlerini yapıyor falan o gün. Merak etmiş niye çıkmadı, neden saat geçti, gelmedi. Kapısına gidip çalsam mı çalmasam mı, beni de rahatsız etme dediği için bir hırıltı duyuyor. Bir tuhaflık olduğunu anlıyor ve kapıyı çalıyor. Hemen Fatih Yürek'in yanına gidiyor. İşte menajerini arıyorlar. Mert de daha erken saat, ulaşamamışlar. Ambulansı arıyorlar. Ambulans geliyor. Daha Fatih Yürek'in bir şey yok. Kendi anlatıyor. Bende stent vardı ama kendimi iyi hissetmiyorum. Nefes almakta zorlanıyorum diyor. Stent vardı. İşte kalple ilgili sorun yaşadım. 2 sene önce kalp krizi geçirdim derken sağlık ekibinin yanında kalp krizi geçirip kalbi duruyor Bilal abicim. O anda duruyor. Yani daha önce durmamış. Ve 20 dakika orada müdahale ediliyor, işte duruyor ve hastaneye nakil ediliyor. Olayın tam ayrıntısı buymuş. Ve bu bize hiçbir şekilde bu şekilde anlatılmadı. Hiçbir şekilde Evet, ama doğrusu buymuş. anladım. Bunu Mert Sivil Pelin Çini'ye anlattı. Ben de Pelin'den duydum. Anladım. Anladım. Evet, Allah şifa versin. Allah yardımcısı olsun. Mert Şiliv'in de işi kolay değil tabii. O da bir şey içinde ama daha itidalli olmaya davet ediyorum kendisini. Gazeteci arkadaşları. Çünkü evet. Fatih'i temsil ediyor. Fatih Ürek'i temsil ediyor. Fatih Ürek'le gazeteciler arasında hiçbir zaman kavga, hiçbir zaman tartışmayı hiç yaşanmadı. Hiç, hep böyle arkadaşlıkla, dostlukla. O yüzden yani Müge Dağıstanlı yılların Posta Gazetesi'nin Tabii. magazin müdürlüğünü yapmış. İkinci sayfada 18 sene yorumculuk yapmış, sunuculuk yapmış. Çok değerli bir gazeteci meslektaşımız, arkadaşımız. En son haber ona Kesinlikle aitti. araştırmadan yazmaz Müge. Evet, en son haber ona aitti. Koridorlarda miras kavgası iki ablası arasında diye. Evet. Onu kastediyordu da. Ama yani e, bana dedi ki Müge ile ben o konuyu konuştum. Bilal dedi daha yazmadıklarım var dedi. Yazmadığım çok şey İşte. var dedi. Bu konuda dedi yazmadığım çok şey var dedi. Yani çok da fazla bir şey söylemeyelim artık.
Mert Siliv'in de işi Acil kolay. şifalar dileyelim. Tabii. Ona yoralım. Mert Siliv'in de yaşadıkları az şey değil. Ona yoralım. Acil şifalar dileyelim dediğin gibi. Bilal abicim, ben sana dedim ya niye dua etsinler dedim Afra ile Mert'e. Evet. Sen onu başlık atmışsın. Şey açısından dedim, yani aşkları çok iyi gidiyor ki bozulmasın diye bazı antiler var. Var, Görüyorum. Bana da çok var. yazıyorlar. İşte yalan söylediğimi falan, işte her zaman aynı şeyler, alıştık zaten. E, Afran fanları da biliyor onları zaten. Onlar da alıştı. Hep aksini yazmaya çalışıyorlar. Bu aşkın olmadığını yazıyorlar. Ben kaynağım sağlam olmasa niye söyleyeyim de bu kadar insanı kandırayım? Yani ne gerek var? Ayrıldılar dedim. Zaten ikisi de ayrı ayrı dizideler. Afra için de iyi olur böyle bir şey olsa. Yapımcı istiyor ya hani, Evet. sevgili olmasın da daha inandırıcı olsun. Doğrusunu söylerim. Bilgilendiririm herkese. Hani birlikteler deyince ben ne kazanıyorum ki? Yani hani bana neyi yarıyor? Doğru olduğu için ben kaynaklarım çok yakın. Artık herkes anlıyor da, bazı kişiler kaynaklarımı biliyorlar da, fark edenler de var. E, Yani aşkları gizli ama güzel gidiyor. Gizli de değil aslında. Bazı ortamlarda insanlar görüyorlar. İşte Mert'in ailesinin yanına gittiğinde gördüler. Buraya geldiğinde görenler var. Yani öyle gizli de değil, fakat hani basının önünde değil. Yani bir el ele çıkıp şöyle bir biz aşk yaşıyoruz dememelerini isteyen yapımcıları var. İkisinin de aynı yapımcısı. İkisi de yeni projeye başlıyor. Projeleri iyi olsun, bu aşkları bozulmasın, o antilerden onları Allah korusun diye dua edin demiştim Bilal abicim. Çok doğru. Başarılı olsunlar. Başarılı Evet, olsunlar. Aralarına kimse bir şey sokamasın, nifak sokamasın. Araları bozulmasın. Başarılı olsunlar işlerinde. evet. Tabii ki. Yani çok iyi gidiyor çünkü aşkları da işleri de çok iyi gidiyor. Mert'in de şeyleri bitmek üzereymiş, bu kast işleri. Aa, geldi geldi bebiş. Bir daha Değil söyler mi? misin? Geldi bebiş. Bir daha söyler misin? Pardon. Duyamadım. Duyamadım. En son Evet, söyle. bebiş geldi diyorum sizin. Ha. Evet. Tarçın. Tarçın Tarçın. geldi. Leo da aşağıda. Orçun abisi ona her gün dışarı çıktığında hediye alıyor. Kemik almış gene böyle sütle. Ona hep değişik değişik köpek krekerleri özel onlar için yapılmış. Her geldiğinde bir hediyeyle gelir. Onu nasıl bekler? Camlarda bekler böyle. Çok Evet. yakıştılar ya. Çok Ama yakıştılar. ona ne desek yapıyor. Yat mesela, yuvarlan, atla, koltuğuna çık. Bütün Türkçeyi biliyor bizimki de Bilal abicim. Aşağı çık, terasa git, yukarı gel, ne dersen. Kafanı eğ, yere düştü, bunu her şeyi anlıyor Bilal abi. Çok güzel Türkçeyi. ya. Bu cins Çok bizim güzel. Border Collie, İret Border Collie anlıyormuş. Çok fazla kelime haznesi varmış. Profesör, doktor, veteriner, doktor hekimden öğrenmiştim. Benim de yakın dostumdu. Tamer Dodurga çok değerlidir. Tamer Dodurga. İşte bunlar çok fazla kelime haznesine sahip oluyormuş. Ben de diksiyon hocalığı da senelerce yapınca onunla çok konuştum Bilal abicim. O kadar konuştum ki konuşa konuşa, her şeyi göstere göstere bütün her şeyi öğrendi. Köpekler içinde en zekileri border collilerdir. Siyah Evet, değil miydi? dünyada Siyah, birinci ırkmış. evet siyah değil miydi rengi? Border collie siyah Bizim olmaz mı? siyah değil Bilal abicim. İğret Border Collie. Kırmızı kızıla kaçmayanın biraz sarıya kaçanı. Beyaz ve kısa bacaklısı bizimki. İngiliz. İngiliz tamam. E, İngiliz çoban köpeği oluyor. İğret Border Collie deniyor bizimkine. Bir de biraz daha yüksek Border Collie'ler var. evet. Bunlar daha zor bulunanı. Türkiye'de çok azmış. Onun için de eş bulamadık. Yani çok az olduğunu söyledi. Fox TV'de program yapan Ali de söyledi. Ee, Ben mesaj atmıştım kendisine, Leo'yu göndermiştim. Müzik dersi yapınca şaşırdım. Kapıları kendi açıyor, panjurları açınca. Bana şey gibi bir köpek geldi dedim. Ben bilmiyordum hediye gelince cinslere. Jazz şey neydi adı acaba? Filmlerde de oynadı. Acun'da birinci oldu. Max. Max evet. Max gibi bir köpek geldi dedim anneme. Mersem o cinsmiş, öyle çıktı.
Tabii İşte tabii. çok seviliyorlar. Kardeş gibi, evlat gibi çok seviliyorlar. Yani Bilal abicim, ikisine de Allah uzun ömürler versin, Amin. sağlıklar versin inşallah. Tarçın'a da, Leo'ya da. Şeye de versin, Nagi'ye de, değil mi? Afra'nın Nakiye. Nagi'si de tatlı, hep kucağında, bebeği gibi. Tabii tabii tabii. Mert'in köpekleri de öyle. Evet. Onlar da öyle. Afran fanları hiç merak etmesin Bilal abicim. Çok iyi gidiyor. İşleri de aşkları da. Mert'in de işte çekimlerine yaklaşılıyor yani. Bitiyormuş artık yavaş yavaş kas çalışmaları. Yavaş yavaş duyururlar diye Buyurun. biliyorum. Zaten Afras sete çıktı. Çekimler yapılıyor. İki tane paket yayına, iki tane paket ellerinde hazır oldu mu, onlar üçüncüye başladığı an tanıtımlar dönmeye başlar ve artık yayına girer Evet. ATV'de. Salı, Cuma ve Cumartesi şu anda ATV dizileri yayından kalktı. Cumartesi kalkmak üzere. Salı, Cuma kalktı. Yani Hande Erçel'in dizisi kalktı. Yazmıştım, onları not almıştım. Dünkü, evvelsi günkü programda konuştum ben. Salı, Cuma ve Cumartesi ATV müsait. Bakalım hangi günü seçecekler yayın için. O da bugün yarın belli olur zaten. Açıklanır. Hatta ilk tanıtımda dönmeye başlar. Fragman, genel fragman değil mi? Aynen. Dizinin Tabii dönmeye sonra başlar. tarih de belli olur, gün belli olur. Yakın Evet. artık yani. Onlar çekimlere hızlı bir şekilde devam ediyorlarmış. Çok uzun sette uzun süreler çalışıyorlar Bilal abi. Kolay değil. Mahsun Kırmızıgül demiş ya, ben bir gecede aldığımı bir ayda oyuncular alır diyor. Tabii doğru diyor yani, bir gecede 2 saatte alıyorsun. Biz sanatçılar aldığı para, onlar her gün 24 saate yakın, ya saatlerce, hadi 24 saat olmasa da çok uzun saatler setlerde, her gün bir gün seslendirme, 6 gün set, onun çalışıyorlar, bir ayda alıyorlar yani. Onların kolay değil işleri, oyuncuların. Kolay değil. Kolay değil. Onur Akay, çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için güzel kardeşim. İyi ki varsın. Ben teşekkür ederim. İnşallah cumartesi akşamı yine, Allah İnşallah. kısmet ederse, Bilal Özcan TV'de olacağım. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir, mutlu bir akşam dilerim efendim. İnşallah güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. İnşallah. Hoşça kal. Değerli dostlar, görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Sevgiler.